Akrepler, yükselen burcu, güneş burcu, ay burcu akrep olan sevgili dostlar 2023 yılında gökyüzünde sizi neler karşılayacak, nasıl sürprizlerle karşılaşıyorsunuz? Evet, geçtiğimiz 2,5 yıldan beri Satürn'ün Kova burcundaki seyahatiyle ve tabii ki son bir yıldır tutulmaların burcunuzda seyretmesiyle birlikte Akrep burcundaki tutulmalar oldukça yorulmuş ve kadersel etkiler almış olabilirsiniz. Burcunuza gerçekleşen tutulmalar Akrep Boğa aksında bu yıl son defa yine gerçekleşecek bir kez daha ve ondan sonra artık 18 yıl boyunca burcunuzda bir tutulma gerçekleşmeyecek. Çünkü düğümlerin aksı da artık sizin burcunuzdan ayrılarak Terazi ve Koç burcuna geçecek. Evet, yorulan akrepler, zorlanan akrepler, özellikle güneşi tabii ki akrep olanlar başta olmak üzere yükselen burcu akrep olanlar hayatlarında bir dönüm noktası yaşadılar. Ve bu yıl yine burcunuzda bir ay bir güneş tutulması olacak. Onunla başlamak istiyorum. Evet, burcunuzda gerçekleşecek ilk ay tutulması olacak bu arada. 5 Mayıs'ta 14 derece Akrep burcunda bir ay tutulması var. Bu tutulmanın etkileri 2022 yılında yaşadığımız tutulmaların bir devamı niteliğinde olacaktır. Evet, bazı konularda zorlandınız ama bu tutulma artık son tutulmalar olduğu için sonuçlanmalar daha fazla getirecektir. Hatta bazılarımıza mükafat olarak da geleceğini söyleyebilirim. Çünkü artık düğümler de güney düğüm de tabii ki doğal olarak hani Akrep burcunda olduğu için geçmişle olan bağlarınızda bir müzakere içine sokmuş olabilir sizi. Kah eviniz, kah işiniz, mesleki konular, ailevi konular ki Satürn'ün burada ciddi biraz ev, aile ve ebeveynlerle olan ilgilerinden dolayı tabii ki bir de Uranüs'ün etkisini aldınız. Gerçekten önemli gelişmeler yaşadınız bu yıl. Bazı yol ayrımlarına gitti birçok. Şimdi bu 5 Mayıs'taki 14 derecedeki tutulma ile beraber bir neticelenme olabilir ve bunun etkileri de 6 ay daha sürecek. Çünkü yine Ekim ayında bir tutulmamız daha var. 5 derece Boğa burcunda, o da sizin tam karşıt burcunuz oluyor. İlişkiler evinizde bu defa gerçekleşecek bu son tutulma. Dolayısıyla ilişkilerle ilgili konularda zorluklar yaşayan akrepler burada son nokta getirebilir. Bekar akrepler belki de bir evlilik kararı alacaklar. Ortaklı işlere girecekler mesleki anlamda. Önemli yön değişimleri çünkü getirdi birçok akrebe. Şimdi onunla da devam edeceğim. Bu yıl yani 2023 yılında bizim şans ve fırsatlar gezegenimiz Jüpiter Koç burcunda 17 Mayıs'a kadar da Koç burcunda olacak. Evet, biraz önce dediğim gibi mesleki konular, iş hayatı ile ilgili gelişmeler ve orada bir takım zorluklar yaşayan Koçlara artık bu yıl 17 Mayıs'a kadar bilhassa fırsatlar getirecek. Jüpiter çünkü bulunduğu yere fırsat getirir, büyüme getirir. Bazı şeyleri çok daha kolaylıkla halletme şansı verecektir. Şimdi Jüpiter'in bu seyahatinden başta mesleki anlamda yani iş hayatınızda olmak üzere diğer yandan ciddi kronik sağlık sorunları yaşamış bir akrepseniz yine Jüpiter'in buradan geçişiyle buradaki sağlık sorunlarınıza bir şifalanma, iyileşme, hızla bazı şeylerin yoluna girmesi anlamında gerçekten destek olacak. Ve diğer yandan Jüpiter'in Koç seyahati kazançlarınızla ilgilendiriyor. Yani kazançlarınızda da bir artış söz konusu olacak. Özellikle bu kazançlar kısmından bahsedince 18 Ocak'tan sonra daha güçlü etkiler almaya başlayacaksınız. Aslında 20 diyelim. Çünkü Mars İkizler Burcu'nun retrosuyla gerçekten 2022 yılının Ağustos ayından beri özellikle ekonomik kriz, maddi konular ve o alanlarda zorluklar yaşattı. Çünkü retro bir de yapıyor. Dolayısıyla da Mart'ın 20'sinden sonraki süreçte burada finansal açıdan daha rahat, daha hızlı, daha akışta ve sizi daha rahatlatacak bir süreç olacak. Mesela şöyle değerlendirebiliriz. İş arayan, işiyle ilgili ciddi sıkıntısı olan akrepler iş bulabilir. Mesleki anlamda önemli bir gelişme kaydedebilirler burada. Veya bir iş sahibisinizdir. Yanınızdaki ekip arkadaşlarınızı tekrar bir araya toplayarak yeni anlaşmalara, yeni yol almalara doğru ilerleyebilirsiniz. Gerçekten önünüz tam olarak da
25 Mart'tan sonra açılacak. Çünkü 25 Mart'ta Mars bu para alanınızı artık terk ediyor. Ve orayı terk etmesiyle birlikte de yine kazançlar kısmında dediğim gibi güzel gelişmeleri sizlere getirecek. Yani maddi anlamda hala daha bir 20 Mart'a kadar belki sıkıntılar olabilir. Burada önemli bir sürpriz daha var aslında. Önemli bir haber daha vereceğim size. 17 Mayıs'tan itibaren bizim şans ve büyüme veren gezegenimiz Jüpiter artık Boğa burcuna geçecek. İşte asıl fırsatları, asıl şansları bu tarihten sonra hayatınıza getirecek. Jüpiter Boğa burcuna geçiyor 17 Mayıs'ta ve yıl sonuna kadar Boğa burcunda tam karşıt evinizde ilerleyecek ve size büyüme, iyileşme fırsatı getiriyor. Aynı zamanda burası ilişkiler eviniz. Bu fırsat ilişkiler yoluyla da gelebilir. Farz edelim ki tutulmalar yaşandı, ciddi ilişki krizleri yaşadınız. Evli olan akrepler belki işte işiyle ilgili konudan gerek hayatın getirdiği başka zorluklar bakımından bir takım krizler, işte evlilik ve ortaklı işlerde zorluklar, zorlanmalar yaşamış olabilir. Ama 17 Mayıs'tan itibaren Jüpiter'in bu alana geçmesiyle burada da bir rahatlama, iyileşme zamanına giriyorsunuz. Bir defa güneşinizin karşısından tabii ki Jüpiter gibi güçlü, üstelik Boğa burcunda bir gezegenin geçmesi maddi olanaklarınızı yine aslında büyütecek. Önemli işler için fırsatlar getirebilir. İş fırsatları doğabilir. Ortaklı işlere girebilirsiniz. Evlilik, ortaklık gibi hayatınızın yönünü değiştirecek yine kadersel etkilerle birliktesiniz ama Mart'tan itibaren çok daha olumlu etkiler alacaksınız. Bir diğer önemli transit bu yıl sevgili akrepler için haritanızın tepe noktasında bir Venüs retrosu yaşayacaksınız. 24 Temmuz 2 Eylül tarihleri arasında ateş elementinde. Bu anlamda mesela maddi konularda bence burada fırsatlar getireceğini düşünüyorum. Mesela işinizi kaybetmiş olabilirsiniz veya önemli iş fırsatları geldi kaçırdınız, şartlar uymadı gibi durumlar olursa eğer doğum haritanız da buna izin veriyorsa sizin doğum haritanızda bir işte Venüs'ünüz Aslan'da veya Yay'da veya Koç'ta olabilir ve retro ise işte burada fırsatlar getirebilir. Yalnız dikkat edilmesi gereken yine bir uyarı bu. Venüs retrolarında genellikle parayla olan ilişkilerde, estetikle, güzellikle olan konularda, kadın figürlerle olan ilişkilerimizde çok büyük, önemli adımlar atmamakta fayda var. Bunu her zaman söylüyoruz. Sizin için de geçerli olacak. Gelelim bu sene ve geçtiğimiz 2 senedir sizi en çok yoran Satürn Kova transitine. Evet, Satürn de 8 Mart'tan itibaren artık Kova burcundan ayrılarak Balık burcuna geçiyor. Bu transit de en çok sevgili akrepleri yordu. 4. evinden geçen Satürn ailevi konularda gerçekten büyük sınavlar vermiş olabilir. Anlaşmazlıklar vermiş olabilir. Aileden kopma, uzaklaşma, duygusal anlamda bir takım konuları biraz daha içselleştirmiş, büyütmüş olabilir. Ev ve yerleşim yeriyle ciddi sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Taşınmanız gerekmiş olabilir. Şartlar gerçekten zorlayıcı olmuş olabilir. Ve ebeveynlerinizin arasında gelişen konular da burada çok önemli. Tabii ki 8 Mart'tan sonra burada da bir rahatlık yaşıyorsunuz. Bu yılın en aslında müjdeli burçlarından bir tanesi yengeçlerden sonra bence akrepler. Hem Satürn'den rahatlıyorsunuz hem son tutulma yaşanıyor artık ve 18 yıllık bir döngüyü kapatıyor. 19 yıllık bir döngü desek daha doğru olur. Aynı zamanda da Jüpiter burcunuzun tam karşısından geçecek sevgili akrepler. Umarım her şey bir önceki yıldan 100 kat daha güzel ve kolaylıkla gelişsin diyorum sevgili akrepler. Gelelim güneş tutulmalarımıza. 2 tane de güneş tutulması yaşayacağız. İlki 20 Nisan'da 29 derece Koç burcunda. Bu da iş, gelirler, günlük hayat, sağlık gibi alanlarınıza burada iş getirir, iş anlaşması getirir. Günlük rutinlerinizde çok hızlı bir sürat getirir. Rutinleriniz üzerinde önemli konularda bazı değişiklikler yapma fırsatı getirir. Spora başlarsın. Günlük yaşantınızı, beslenme şeklinizi değiştirirsiniz. Çalışıyorsanız belki çalıştığınız ortamda yenilikler getirebilir ama sağlığa dikkat etmekte fayda var. Diğer tutulma yine burayı destekleyen tam karşı açısında gerçekleşecek
tutulmada 14 Ekim'de 21 derece Terazi burcunda. Bu tutulmalar direkt hani güneşinize veya yükselenize açı yapmıyor ama belki bu alanlardaki değişimleri tetikleyebilir. 12. evde gerçekleşecek bu Ekim ayındaki tutulma ve o dönemde de yine biraz daha sağlık, işte kendi içine kapanma, biraz daha önündeki süreci daha iyi planlamak için biraz arge yapma fırsatı verebilir. 4 tane de Merkür Retrosu olacak ve Merkür Retroları da özellikle Nisan ayındaki sizin için çok önemli gibi duruyor. İlişkiler kanalıyla önemli bazı kararlar alabilirsiniz, geri dönüşler olabilir, bir takım ayrılıklar yaşanmış veya kafa karışıklığı olan ilişkilerde bir durup düşünme süreci olabilir. Diğer yandan mesela Mars'ımızın hareketlerine baktığımda sizin için en önemli zaman dilimi de şöyle diyeyim, 12 Ekim 24 Kasım. Yani yılın sonunda Mars burcunuzda olacak. İşte bu dönemde önemli girişimler yapmak, inisiyatif almak, karar vermek ve harekete geçmek için çok daha uygun bir süreç gibi gözüküyor. Eğer ciddi bir operasyon, sağlıkla ilgili konu vesaire gibi varsa da işte bu dönemde sanki biraz daha öne çıkacak gibi gözüküyor sevgili akrepler. Evet, böyle bir yıl. Kısa olarak hani özetlemek gerekirse böyle bir yıl. Tabii ki sizin doğum haritanızda aldığı etkiler çok daha farklı olabilir sevgili akrepler. Ve mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. Eğer abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her akşam YouTube'da günlük burç yorumları, gündem değerlendirmesi yapıyoruz. Sizi de aramızda görmekten mutlu oluruz diyorum. Mutlu seneler. Hoşçakalın.